Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için baklava hamuru nasıl yapılır, çıtır baklava yapmanın tüm püf noktalarını bu videoda derleyip toparladım. Tabii ki bu bilgilerimi baklava ustası olarak değil, ev hanımı olarak edinmiş olduğum bilgilerimi sizlerle paylaşacağım. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Önümüzde bayram var. Sizlerin de biliyorum en güzel baklava yapmak için arayış ve araştırma içerisindesiniz. Hadi o zaman lafı hiç uzatmadan baklava hamurumuzun yapım aşamasına geçelim. Baklava hamurumuz için yoğurma kasemin içine 2 adet yumurta ekliyorum. Baklava hamurunu güzel yapmanın birinci kuralı mutlaka yarım saat öncesinde sıvı malzemelerimizi oda ısısında bekletmeye özen gösterelim. 1 çay bardağı odasında bekletmiş olduğum suyumu da ekliyorum. Yine aynı şekilde 1 çay bardağı sütümü de ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milimlik. Bardak ölçülerimi açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. 1 fiske tuz ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar tuz yeterli. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanıyorum. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi kullanabilirsiniz. Tadında hiç değişiklik olmuyor. Biz üzüm sirkesi alışkın olduğumuz için o sebeple üzüm sirkesi ekliyorum. Yani özellikle üzüm sirkesi diye baklavaya eklemiyorum. Bunu da belirtmek istedim. Bir de çok sorulan sorulardan bir tanesi üzüm sirkesi markası. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Herhangi üzüm sirkesini kullanıyorum. Sıvı malzemelerimi bu aşamada çırpma teliyle güzelce karıştırıyoruz ve sonrasında unumu yavaş yavaş ekliyorum. Un olarak çok amaçlı baklavalık böreklik un kullanıyorum. Güzel kaliteli bir baklava yapmak istiyorsanız mutlaka özel baklavalık un kullanmaya özen gösterin. Ben un reklamı yapmadığım için videoda un markasını belirtmiyorum. Yoruma yazdığınızda sizlere detaylı şekilde tek tek cevap veriyorum. Güzel bir baklava hamuru yapmak için unu bir anda eklemiyoruz. Yavaş yavaş özlü bir hamur elde edene kadar unumuzu eklemeye özen gösterelim. Bir anda unu eklerseniz sert bir hamur yaparsınız. Tabii ki sert bir hamuru tekrar yumuşak bir hamur yapmanız biraz zor olur. Ama yumuşak bir hamuru yavaş yavaş tabii ki özlü güzel bir kıvam alması daha kolay olur. Toplamda 5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar un kullandım. Tabii ki un markasına göre ve yumurtanızın büyüklük küçüklüğüne göre değişiklik gösterebileceği için lütfen sizler bu kıvamda hamur elde edene kadar un eklemesi yapmaya özen gösterin. Elinize yapışmayan yumuşak bir hamur kıvamına geldiğinde artık un eklemesi yapmaya gerek yok. Hamurumuzda gördüğünüz gibi ne çok sert ne de çok yumuşak. Orta yumuşaklıkta olması yeterli. Görüyorsunuz kıvamını sizlere dikkatli şekilde göstermek istiyorum. Güzel bir baklava hamuru yapmak için de tezgahımızın üzerinde 2-3 dakika aralıksız şekilde yoğurmaya da özen gösterelim. 2-3 dakika tezgahımda da yoğurmuş olduğum hamurumu uzun şerit yapıyorum ve sonrasında bezelere ayırıyorum. 18 beze yapacağım. Sizler tezgahınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Açacağınız alana göre dilerseniz daha ufak yaparak 30 beze de yapabilirsiniz veya tekli olarak büyük açıyorsanız 15-12 beze olarak da ayarlayabilirsiniz. Üçlü olarak açacağım ve 18 beze olarak ayarlayacağım. Baklava hamurumuzda bezelerken de bu aşamada da olabildiğince hızlı olmaya özen gösterelim ki bezelerimizin üzerinin çok fazla kurumaması için. Son bezelerimi de güzelce yuvarlıyorum daha pürüzsüz bir kıvamda olması için. Bu aşamalar çok önemli. Baklava yufkanızın daha güzel açmak için mutlaka bezelerinize pürüzsüz bir kıvam alana kadar elimizde yuvarlamayı da ihmal etmeyelim. Baklava bezelerimi servis tabağımın üzerine aldım. Buzdolap poşetiyle ilk önce bu şekilde kapatacağım üzerine. Tekrardan poşet geçireceğim hava almaması için. En az 1 saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Sizler eğer hamur açmada çok usta değilseniz en az 200 saat kadar dinlendirirseniz daha güzel baklava yufkaları elde edersiniz. Bezelerimizin mutlaka hava almaması gerekiyor. O sebeple bezelerimizin üzerini sıkıca kapatmayı ihmal etmeyelim ve buzdolabında 1 saat dinlenmeye alıyorum bezelerimi. 1 saat dinlendirmiş olduğum bezelerimi buzdolabından aldım. İlk başta 6 tane bezemi tezgahıma alacağım. Sonrasında tekrardan geri kalan bezelerimin üzerini kapatacağım ki bezelerimin üzerinin kurumaması için. Servis tabağındaki bezelerimin üzerine güzelce kapattım. Kenara alıyorum. 6 adet bezemin 5 tanesini nişastanın içine alıyorum. Üzerinin kurumaması için. Bir tane bezemi de tezgahıma alıyorum. İlk başta bezemin üzerine elimle baskı uyguluyorum ve sonrasında merdane ile pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Tabii ki açma işleminde bu aşamada olabildiğince hızlı olmaya özen gösterelim.
Bu aşamada pasta tabağı büyüklüğünde açmış olduğumuz bezelerin hepsinin aynı boyutta olmasına özen gösterelim. Çok ufak pasta tabağı büyüklüğünde değil, büyük pasta tabağı büyüklüğünde açarsak daha güzel olur. Ben bu videoyu ilk yapacak arkadaşlar için detaylı çekmeye çalıştım. Tabii ki sıkıldığınız yerde ilerleterek ileriye sarabilirsiniz. O sebeple videom uzunluğundan dolayı özür dilerim ve hakkınızı helal edin. Geri kalan bezelerimi de hızlı şekilde açmaya devam ediyorum. Dediğim gibi bu aşamalarda yavaş olmamaya gayret gösteriyoruz. Olabildiğince hızlı şekilde pasta tabağı büyüklüğünde bütün bezelerimi açtım. Büyük geniş tepsimin içine alıyorum. Bu şekilde ikili grup yaptım. 9'lu 2 grup yaparak tepsime yerleştirdim. Aralarını hiç nişastalama gereği duymadım. Sadece açmış olduğum nişastayla üst üste koydum. Üzerine buzdolap poşeti kapatıyorum ve tekrardan bezle kapatıp oda ısısında yarım saat en az dinlenmeye alıyorum. Bu sayede daha güzel yufkalarınız açılmış olacak. Yarım saat dinlendirmiş olduğum bezelerimin 3 tanesini tezgahımın üzerine alıyorum. Üçlü olarak açacağım. Sizler tabii ki üçlü olarak açmak zorunda değilsiniz. Beşli olarak açabilirsiniz. Tekli olarak açabilirsiniz. İkili olarak açabilirsiniz. O tamamen size kalmış tercih. Bu aşamada aralarını bolca nişastalıyorum. Sonrasında serpme olacak şekilde daha az nişastalayacağım. Aralarını bolca nişastaladıktan sonra merdane ile ufak baskılar yapıyorum. Aralarının hava alıp yapışmaması için. Baklava hamurumuzun bu aşamada ilk önce kenarlarına baskı yapmayı unutmayalım. Baklava hamuru ilk önce kenarlardan kurumaya başlar. Kenarlarını ne kadar güzel ince açarsanız büyüdüğünde de kenar kısımları daha güzel ince olur. Ve gördüğünüz gibi ben ters çevirdim. Yine alt tarafında aynı büyüklükte olması için ters düz etmeyi de ihmal etmeyelim. Baklava hamurumuz da güzel dinlendiği için çok kolaylıkla açılıyor. Yaklaşık 35-40 santim kadar büyüklüğe geldiğinde aralarını kontrol ediyorum. Bu aşamada serpme olacak şekilde nişasta gezdiriyorum. Sonrasında hiç nişastalamayacağım. Sadece 2 kere nişastaladım. Sizler tabii ki lütfen kontrol edin. Eğer gerekirse 3 kere de nişastalayabilirsiniz. Tabii ki ilk başta bolca, sonrasında serpme olacak şekilde çok az nişastalayın. Olabildiğince fazla nişasta kullanmamaya bu aşamadan sonrasına dikkat edelim. Bu aşamadan sonrasını oklavamla devam edeceğim. İlk başta 35 santime kadar merdane ile açtım ve sonrasında ufak oklavama geçiş yapıyorum. Güzelce oklavama sarıyorum. Kenarlardan baskı uyguluyoruz. Tezgahımızda yufkamızı öne doğru atıyoruz. Sonrasını kendimize doğru çekerken hafifçe tezgahımızda bastırmaya özen gösterelim ve kesinlikle çok hızlı olmaya dikkat edelim yufkamızı açarken. Ne kadar çok hızlı olursanız yufkalarınız o kadar güzel açılmış olur. Ufak oklavaya sığamayacak büyüklüğe geldiğinde yufkalarımı büyük oklavaya geçiş yapıyorum. Yufkanızı açarken ortamın sıcaklığı da çok önemlidir. Olabildiğince ılık ortamda açmaya özen gösterin. Rüzgarlı bir alanda kesinlikle baklava yufkası da açmamaya dikkat edelim. Camınızın, kapınızın da kapalı olmasına dikkat edin. Yufkalarımın 3 tanesini ortası çok güzel yapışmadan açtım. Tabii ki ben 2 kere nişastaladım. Eğer sizlerde yapışma olursa 3 kere de çok az olacak şekilde nişastalayabilirsiniz. İlk başta bol nişastalamaya özen gösterin. Sonrasında serpme olacak şekilde. Tabii ki bolca nişastalamamaya da özen gösterelim. Olabildiğince ince açmaya gayret edelim. Gördüğünüz gibi baklava yufkalarım incecik oldu. Kitabın yazısı bile rahatlıkla okunabiliyor. Olabildiğince tepsinizden büyük yufkalar açmaya özen gösterin. Ben 18 tane bezeyle yufka açtım. Kenar paylarını da içine koyunca 40-45 kat baklava elde etmiş oluyoruz. Baklava yufkalarınızın aralarında yırtıklar da olsa hiç önemli değil. Pişerken zaten o yırtıklar kayboluyor. Sadece tepsiniz üzerine yırtık olmayan birkaç tane sağlam yufka ayırın yeterli. Kenarlarını da çok düzgün muazzam açamazsanız da problem değil. Tepsinizin kenarlarını zaten yufkalarınızı kestirdiğinizde onlar ara kata ekleyeceksiniz. O sebeple ilk yaptığınız baklavayı hiç problem yapmayın. Sadece olabildiğince ince açmaya gayret gösterelim. Bu aşamada da sizlere beşli yufka nasıl açılır onu göstermek istiyorum. Hamurumun malzemesi yine aynı malzemelerden. Sadece 30 beze yapmıştım. Beşerli olarak açmıştım. Kanalımda yayınlamış olduğum videomdan bu aşamaları keserek bu videoda toparlıyorum. Daha önce izleyenler de hatırlayabilir. O sebeple belirtmek istedim. 5 tane bezemin arasına ilk başta bolca nişasta alıyoruz. Sadece 5 tane yufkamızı ilk başta bolca nişastalamaya özen gösterelim. Sonrasında serpme olarak kullanacağımız için bu aşamada bolca nişastalayalım.
bezelerimizin arasını. Nişasta olarak da bu arada mısır nişastası kullanıyorum. Buğday nişastası açarken aralarda topaklanma oluşuyor ve birazcık açma kısmında bizi zorlayabilir. Ben o sebeple mısır nişastasıyla daha rahat açtığım için mısır nişastası kullanıyorum. Evet arkadaşlar, tekrardan merdane ile bezelerimin üzerine çok ufak baskılar uyguluyorum aralarının yapışmaması için. Çevirerek merdanemle olabildiğince kenarlarına baskı uygulayarak açıyorum. İlk başta kenar kısımlarını merdane ile olabildiğince inceltmeye özen gösterelim. Merdane ile bu aşamada çok baskı yapmadan yavaş yavaş bastırarak ufak dokunuşlarla açıyorum ki aralarının yapışmaması için. Eğer oklava hiç kullanamıyorsanız arkadaşlar, beşerli olarak direkt merdane ile devam edin. Aralarında yapışma da olsa hiç önemli değil. Sonrasında yağını da üzerine dökünce ara katları zaten nişasta olduğu için açılacaktır. Hiç oklava kullanmıyorsanız direkt beşerli olacak şekilde merdane ile bastırarak hızlı bir şekilde olabildiğince tepsinizden büyük açmaya özen gösterin. Eğer oklava kullanmak istemiyorsanız merdane ile yapacaksanız aralarını sadece ilk başta nişastalayın. Sonrasında hiç nişastalamadan direkt merdane ile büyütebildiğiniz kadar büyütün. Merdane ile de açsanız mutlaka tepsinizden büyük açmaya özen gösterin ki daha ince ve daha güzel baklavalar elde etmek için. İlk başta bu aşamada sadece alt üst ederek iki tarafında aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyoruz. İlk temeli merdane ile atıyoruz daha düzgün olması için. Sonrasında oklavayla açarken bu aşamaya dikkat ettiğinizde hiç zorlanmamış olacaksınız. Aralarını kontrol ediyorum. Yapışma olup olmadığını. Gördüğünüz gibi arasında hiç yapışma yok. Ben hiç bu aşamada nişasta gezdirmeyeceğim ve direkt oklavayla açmaya başlayacağım. Şu anda yufkamın büyüklüğü yaklaşık 30 santim kadar büyüklüğünde oldu. Ufak oklavama ilk başta geçiş yapıyorum. 5 tane yufkamı sarıyorum. Ben sizlere çeşit olarak sunacağım bu videoda. İsterseniz üçlü, isterseniz beşli olarak veya siz tekli olarak açabileceksiniz. Tekli olarak da yapabilirsiniz. 5 tane yufkamı oklavama sarıyorum. Olabildiğince sıkı sarmaya özen gösteriyorum ve sonrasında kenarlardan baskı uygulayarak tezgahımda ileriye doğru atıyorum. Kendime doğru çekerken tezgahımda da bastırarak çekiyorum. Hamurunuzu beklettiğinizde inanın hamurunuzun zaten yufkanızın büyümesi de çok kolaylıkla oluyor. Eliniz zamanla alıştığında da inanın çocuk oyuncağı oluyor 5 tane yufka açmak. Sadece ilk başta sizi zorlar. İkinci baklava açtığınızda daha güzel açmış olursunuz. İlk defa açıyorsanız lütfen bu aşamalarda aralarını daha sık kontrol etmeye özen gösterin ki yapışmalar olmaması için. Açarken orta kısımları çok bastırmamaya özen gösterelim. Yufkalarımızın çok fazla kırışmaması için. Sadece kenarlardan baskı uygulayalım oklavamızın. Artık 5 tane yufkamı da büyük oklavaya geçiş yapıyorum. Bu arada ben size çok fazla sıkmamak adına ikinci nişastalama kısmını göstermedim. Yine 35-40 santim büyüklüğünde açtıktan sonra aralarını nişasta serpme olacak şekilde serptim ve sonrasında oklavamla açarak devam ettim. Çok fazla yufka açma tecrübeniz yoksa ilk başta 5 tane açmak sizi zorlayabilir. 3 taneyi daha rahat açabilirsiniz. Bu arada da yufkanızı açtığınız oklavanızın da çok ince olmamasına dikkat edin. Tabii çok da kalın olmasın. Bu kalınlıkta yeterli oluyor. Çok kalın da olursanız elinizi ağrıtabilir ve kolunuzu da yorabilir. Yani bu incelikte olursa sizi yormadan 5 tane yufkayı da rahatlıkla açabilirsiniz. Üst üste açtığınız yufkalar daha ince oluyor arkadaşlar. Birbirinden güç olarak baskı uygulayarak daha ince açmış oluyorsunuz. Yani tekli açtığınız yufkadan daha ince yufkalar açabilirsiniz. 5 tane ve 3 tane açarak bunu da belirtmek istiyorum. Beşli olarak da açmış olduğum yufkamın da size inceliğini göstermek istiyorum. Beşli olarak da açsak mutlaka yine tepsimizden büyük açmaya özen gösterelim. Ne kadar tepsinizden büyük açarsanız daha ince açmış olacaksınız ve baklavalarınız daha güzel incecik açılmış olacak. Son olarak da sizlere merdane ile nasıl yufkalar açılır onu göstermek istiyorum. Oklava kullanamıyorsanız bu tarif tam size göre. Yine 5 tane yufkayı hiç yapışmadan sadece merdane ile nasıl açılır onu göstermek istedim. Aralarını bolca nişastalıyoruz. Merdane ile ufak baskılar yaparak yine aynı şekilde ilk başta açıyorum. Kenar kısımlarında ilk etapta
güzelce bastırıyoruz ki kenar kısımlarının incelmesi için. Bezelerimi ters çeviriyorum. İki tarafın da aynı eşitlikte büyük olması için alt üst etmeyi de ihmal etmiyoruz. Bu merdane ile açmış olduğum hamurumda yine aynı malzemelerle yaptım. Bakın biraz büyütüyoruz. 35-40 santime kadar büyütmüş olduğum yufkalarımın arasında yapışma yok ve tekrardan devam ederek açıyorum. Bu aşamada merdaneyi çok hızlı kullanmanız gerekiyor. Merdaneyi ne kadar çok hızlı kullanırsanız incecik açmış olursunuz. Yaklaşık 35 santim büyüklüğe gelene kadar hiç aralarını nişastalamadım. İlk başta bolca nişastaladım. Bu aşamada aralarına serpme olacak şekilde nişasta gezdiriyorum. Çok fazla nişastalı gibi görünse de yufkası tek tek aralarında açıldığı için silkelemeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Silkelerek tepsiye yerleştirin. Baklava unuyla da olduğu için fazla nişastasını üzerinden kolayca atabiliyorsunuz. Normal unla yaptığınızda nişasta yufkanızın üzerine yapışır ama normal baklavalık unla yaptığınızda kesinlikle üzerine yapışmaz. Fazlasını silkelediğinizde üzerinden nişastasını atar. Evet, aralarını serpme şekilde nişasta gezdiriyorum ve bütün yufkalarımın aralarına aynı şekilde devam ediyorum. Sadece bu aşamada oklavayı aralarını nişastalamak için kullanıyorum. Kesinlikle bu tarifte oklavayla açma yapmadım. Sadece merdane ile açtım. Sizlere de merdane ile de hiç aralarına yapışmadan yufka nasıl açılır onu da göstermek istiyorum. Aralarını nişastaladığımızda yufkalarımızı da tekrardan düzgün şekilde yerleştirmeye de özen gösterelim. Sadece ben bu aşamada oklava kullandım. 30 tane beze yaptım. Beşerli olacak şekilde merdane ile açtım. Tepsimden olabildiğince büyük açmaya da gayret ettim. Evet, çok az serpme şekilde nişastada gezdirdikten sonra merdanemle olabildiğince hızlı açıyorum. Ne kadar çok hızlı açarsanız yufkalarınız incecik olmuş olur. Ben biraz ufak merdane kullandım. Sizler ilk defa yapacaksanız olabildiğince büyük merdane ile açmaya da gayret edin. Bakın gördüğünüz gibi merdane ile açılırken de aralarının yapışmadığını görüyorsunuz. Eğer doğru nişastaladığınızda, güzel bir un kullandığınızda merdane ile de aralarının yapışmadan baklava yufkası kolayca açabilirsiniz. Merdane ile açarken de arkadaşlar şunu da belirteyim, kesinlikle çok büyük beze yapmamaya özen gösterin. Merdane ile açarken büyük bezeler sizi zorlar, o sebeple 30 beze yapın. Yine aynı bu hamur ölçüsüyle daha kolaylıkla açmış olursunuz. Tepsinizden olabildiğince büyük açın ve tepsiye yerleştirirken de üzerinde fazla nişastayı da silkelemeyi unutmayın. Aralarında da yapışma olmadığı için elinize tek tek silkelediğinizde zaten üzerindeki fazla nişastadan arınmış olacak. Şimdi ben bu hamurlarla yapmış olduğum baklavaları sizlere göstermek istiyorum. Yine aynı hamurla büzgülü yapmış olduğum baklava. Bu baklava yufkasıyla büzgülü baklava yapmıştım. Sizler dilediğiniz gibi midye, burma, istediğiniz baklavayı yapabilirsiniz. Şimdi yine aynı hamurla yapmış olduğum bu baklava tarifimde çok kişi tarafından denenip beğenilmişti. Yine aynı hamurla yapmış olduğum baklavam. Bu baklava tarifi de en son sadece merdaneyle açmış olduğum hamurla yapmış olduğum baklava tarifim. Bu baklava tarifi de üçlü olarak açmış olduğum yufkadan yaptığım baklava tarifim. Yani aynı hamurla farklı çeşitlerde yine aynı çıtırlıkta yapabilirsiniz. Sizlere bu videoda bunu göstermek istedim. Daha önce hiç baklava tarifimi izlemediyseniz belki önünüze bu video düştüğünde sizlere yardımcı olur umarım. Bu videoda elimden geldiğince size tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Eğer sormak istediğiniz, benim unuttuğum, atladığım bir konuda olursa yorum yerine yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Gördüğüm an hemen sizlere geri dönüş yapıyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Videomu da beğenerek kanalıma destek olursanız ayrıca çok sevinirim. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.